Ses gelmedi değil mi? Biraz düşündünüz. Acaba neden ses gelmiyor diye. Videonun sesine baktınız, cihazın sesine baktınız. Veya acaba bir sorun mu oldu? Videoda mı ses yok diye düşündünüz değil mi? Yani sesi aradınız değil mi? Aslında günümüz dünyasında sesi duymayan çok fazla insan var. Düşünün, duyma zorluğu çeken insanlar. Bunların her biri bir gram sese muhtaç. Sadece onlar mı? Hayır. Enkaz altındakiler de aynı şekilde bir gram ses aradılar. Ses umuttu. Ses onlar için yeniden yaşamdı. Hayaller kuruldu. Ve bu hayallerin her birini gerçekleştirebilmek için ufacık bir sese ihtiyaçları vardı. Tıpkı yaşam gibi. Yaşam. Yaşam aslında bize her daim ses verir. Sessiz bir yaşam düşünebilir misiniz? Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Ne kadar sessiz değil mi? Sessiz bir orman. Yemyeşil sular akıyor. Belki kuşlar vardır. Ama ses yok. Ses olmayınca yaşam yok gibi geliyor bize. Ve bu yaşam içerisinde gerçekten yaşam eşittir ses mi oluyor? Aynı görüntüyü bir de şöyle deneyelim. Nasıl? Daha iyi değil mi? İnsana umut veriyor, huzur veriyor, mutluluk veriyor, rahatlama veriyor değil mi? İki görüntü arasında ne fark vardı? Hiçbir fark. Sadece ses vardı. Hepinizin bildiği üzere yakın zamanda Türkiye'nin 11 büyük şehirlerimizde deprem oldu. Ve bu deprem üzerinden 2 aya yaklaşık bir zaman geçti. Ancak 2 ayda geçmiş olsa tazesi hala içimizde. Bu depremde enkazın altından çıkarılan birine bir soru sordum. Dedim ki, şeyin içindeyken, enkazın altındayken ne istedin? İlk korktuğun şey neydi? diye sordum. Bana tek bir şey söyledi. Sessizlikten korktum dedi. Sessizlikten korktum. Bir insan sessizlikten korkar mı? Evet korkar. Çünkü ses olmayınca kurtulma ümidin olmaz. Yaşamı yeniden başlatma umudun olmaz. Sevdiklerini tekrar tekrar görme umudun olmaz. Bayramlar, Ramazanlar, hiçbirini tekrar görme umudun olmaz. Büyüklerin ellerini, gözlerine, içine bakmayı ve küçüklerle şöyle bir hoş sohbet etmeyi veya bu tarzda bir video çekmeyi hiçbiri olmayacaktı. Çünkü sessizlik eşittir ölüm. İşte bu yüzden sessizlik onu korkutuyordu. Sadece onu mu? Enkazın altındaki binlerce insan sessizlikten korktu. Ve birçok insan aslında ses yaşamla eş değer oldu. Bir ses, bir çıtırtı aradı insanlar. Bir aşk, bir ses. O ses onlara verdiği o umut ile içlerine yepyeni bir bahar yarattı. Ve nitekim yukarıdakiler de aşağıdan ses bekledi. Yine ses bekledi. Yani yine yaşam belirtisi bekledi. İçeridekiler sesi, dışarıdakiler sesi bekledi. Herkes sesi bekledi. Çünkü ses eşittir yaşamdır. Peki gündelik hayatımızda
Ses hiç bu kadar kıymetli olmuş muydu? Sessizlik hiç bu kadar ölümcül olmuş muydu? Dolayısıyla ses denilen şey yaşamın ta kendisi ise ve şu an siz bu videoyu izleyebilecek o nefese sahipseniz ve o sesi içinizde taşıyorsanız sessizliğe bürünme zamanı değil şu an. Sesinizi avazınızın çıktığı kadar çıkarma zamanıdır. Hangi bakımdan? Yaşıyor musun? O zaman ses ver. Yaşıyor musun? Ses ver. Yaşıyor musun? Sesini ver. Herkes duysun. Gülüyor musun? Daha çok gül. Kahkaha atarak gül. Sesini duysun insanlar. O sesine ihtiyaç duyan bir insan vardır belki etrafında. Çok değerli o ses. Üzülüyor musun? Ağlayarak üzül. Hüngür hüngür ağlayarak üzül. Bırak o içindeki akıp gitsin. Çünkü ses var, yaşam var. İnsan tüm duygularıyla, tüm duygu topluluklarıyla birdir. Üzüntü de bizimdir, mutluluk da bizimdir. Hayal kırıklıkları da bizimdir, öfke de bizimdir. Her biri bizimdir. Ama ses oldu mu ancak bunlar olur. Ses olmadı mı hiçbirinin önemi olmaz. Ölüm olanlar, ölenlere bakın. Sessizler. Hiç sesleri çıkıyor mu? Çıkmıyor. Neden sesleri çıkmıyor biliyor musunuz? Çünkü ölümün hakkını veriyorlar. Biz yaşıyoruz. O zaman biz de yaşamın hakkını vermeliyiz. Yani sesin hakkını vermeliyiz. Bırak. Sesin çıksın. Hani derler ya boş boş konuşma diye. Evet boş boş konuş. Kendi kendine konuş. Bırak kendi kendine ağla. Yolda yürürken kendi kendine sohbet et. Bırak deli desinler. Bırak çatlak desinler. Bırak ne derse desinler. Sen yaşamanın hakkını vererek yaşa. O sesi içinde tutma. Yaşıyorsan eğer o yaşamanın tüm benliklerine sahip olarak o yaşam hakkını vermelisin. Unutma ki yaşam, ses, ölüm ise sessizliktir. Hangisindeysen hakkını vererek bunu yapmak sadece sana yakışır. Başkasına değil. O halde şimdi ne iş yapıyorsan bırak. Her şeyi bir kenara koy. Ne yap biliyor musun? Sesini çıkar. Bağır, şarkı söyle, türkü söyle. Avazın çıktığı kadar. Durma.